Herkese merhabalar. Atölyenin bu bölümünde C ve D harflerini işliyoruz. Artık elimiz kaleme alıştı. En baştaki ilk dersteki gibi ilk önce hizamı alıyorum. Hizamı aldım, kalınlaştım, inceldim. Hizamı aldım, kalınlaştım, inceldim. Hizamı aldım, çok bastırdım, az bastırdım, bitirdim. Bunu biraz aşağıdan başlayarak daha yuvarlak bir şekilde de yapabilirsiniz. O zaman hizanızı almıyorsunuz. Daha doğrusu yine hizanızı alıyorsunuz ama hiza çizginizi atmıyorsunuz. Buradaki gibi. Hiza çizgimi attım ve devam ettim. Bu A harfinin başı aslında. A harfinin başını birazcık kesin. C oluyor. C artı I da bize A harfini veriyor. Buraya şimdi bir G-A yazdım. Siz de bunu bir deneyebilirsiniz aslında. Ya da direkt C harfleriyle doldurabilirsiniz kağıdınızı. İnelim aşağı. Başladım. Elime dikkat edin. Elimin serçe parmağımın kısmındaki yan kısmı yatık. Elimin duruşuna dikkat edin. A başı gibi yapıyorum. Kapatmıyorum ama. Sonuna kadar çıkarabilirsiniz. Sonuna kadar çıkarırsanız zaten yanına gelecek olan harf sonunda, yani harf gövdesinin başında başlar. Mesela bir İ harfi gelecekse tam harf gövdesinin başında başlar. Yani C'nin başladığı yerde yeni bir harf başlar. Bir İ harfi C'nin başladığı yerde başlar. Şimdi de D harfine geçelim. Yine aynı hareketi yapıyorum. A harfinin başında kullandığım hareket. Ama bunun çubuğunu uzatıyorum. D harfi oluyor. Değil mi? İnce kalın ince. Bastırdım. Bıraktım. Yuvarladım. Şimdi sizin harfleriniz üçgenimsi bir yapıya sahip olabilir. Bu kadar yuvarlak olmayabilir. Bu normal. Çubuğumu kısaltabilirim. Çubuğumu kısaltarak aslında farklı karakterdeki kişiliğe sahip, farklı kişiliklere sahip harfler oluşturuyorum. Şu sondaki çok üçgenleşmeyi istemiyoruz. Bu şekilde daha yuvarlak, daha kıvrımlı olmasını istiyoruz. Bunu istemiyoruz. Biraz daha kıvrımlı. Direkt çıkmak yerine orada biraz kıvrım oluşturun. Ve böyle bir çubuk da yapabilirsiniz. L harfi gibi içeriği doldurdum. Çubuğunuzu kısaltabilirsiniz, uzatabilirsiniz. Bizim için harf gövdeleri çok önemli. Harf başı ve harf kuyruğunda, boyutta değişiklikler yapabiliyoruz. Daha esnek değişiklikler yapabiliyoruz. Daha esneyiz değişiklik yapma konusunda. Devam ediyorum. İnceldim. İnce kalın, ince bıraktım. Az bastır, çok bastır, az bastır, bırak. Ve bitirdim. Yuvarlağımı zayıflatabilirim, şişmanlatabilirim. Ve bitirdim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derse geçebilirsiniz.